Fiat 500X ile birlikteyiz. 500 ailesiyle iyi bir başarı yakalayan Fiat, 500X ile de küçük crossover sınıfına giriş yapıyor. Bakalım 500X sınıfında öne çıkabilecek özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. 500X hormonlu bir 500'e benziyor. Bunda özellikle farların ve 500'ün ön tamponunda yer alan meşhur bıyığın payı var. Tabi 500X'in çok daha heybetli olduğu ortada. Cross Plus donanım seviyesinde aracın üstünde gelen eklentiler 500X'in arazi aracı havasını pekiştiriyor. Profilden bakınca 500X yerden yüksek bir kompakt hatchback gibi görünüyor. Arkası ise kare formlu büyük stop lambalarıyla ailenin diğer fertlerinden farklılaşmış. .500X'in kokpiti gayet kaliteli görünüyor. Bu üst tarafta kullanılan yumuşak plastik malzemeler ve onun altındaki dokunma hissi iyi olan tırtıklı malzeme sayesinde burada kaliteden bahsetmek söz konusu. Ayrıca test otomobilindeki bu kahverengi deri döşemelerin de iç mekandaki kalite algısını fazlasıyla yükseltmiş olduğunu söyleyebilirim. Konsolun ortasında üstte konumlandırılmış olan dokunmatik ekranın hem hassasiyeti iyi hem de yerleştirildiği alan açısından çok rahat bir şekilde erişip kullanabiliyorsunuz. Alfa Romeo'dan alınıp 500 ailesine entegre edilen klima kumandaları da gayet şık görünüyor. Küçük eşyalarınız için iç mekanda bolca yer sunulmuş, vitesin önünde ve arkasında eşyalarınızı koyabileceğiniz yeterli alanlar var. Normal torpido gözünün yanı sıra burada kapaklı ve soğutmalı ikinci bir torpido gözünün sunuluyor olması da bence iyi bir özellik. Sürüş pozisyonu anlamında koltukların rahat olduğunu söyleyebilirim. 500 ailesinin bir diğer üyesi olan 500L'de koltukların oturakları biraz kısaydı ve bu bence rahatsızlık veriyordu özellikle uzun yolculuklarda. Fakat 500X'te bu giderilmiş ve daha uzun koltuk minderleri kullanılmış. Böylece özellikle uzun yolda hiç yorulmadan rahat bir şekilde 500X'i kullanabiliyorsunuz. Ben bu araçla bir haftadır birlikteyim ve bu süreçte 1000 kilometreden fazla yol yaptım. Bu süreçte V1 Challenge'ın 3. yarışı için bu araçla İzmir'e gittim ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu kullandığım süre boyunca uzun yolda koltuklar bana en ufak bir rahatsızlık vermedi. Arka sırada sunulan yaşam alanı gayet iyi. Yetişkinler için iyi diz ve baş mesafesi sunuluyor. Özellikle bu küçük crossover sınıfındaki birçok rakibinden diz mesafesinin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Stepney'siz olarak 350, Stepney ile de 250 litrelik yükleme hacmi sunan bagaj bu sınıfın beklentilerine makul bir şekilde yanıt verebiliyor. Gelelim 500X'in motorine ve sürüş özelliklerine. Bilmeyenler için şunu baştan söylemem lazım. 500X, Jeep Renegade ile aynı platformda üretilen, aynı altyapıyı paylaşan ve aynı motor şanzımanı kullanan bir model. Kullanmış olduğum 500X'in kaputunun altında 1.4 litrelik turbo beslemeli benzinli motor görev yapıyor. 170 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu motor serinin en güçlü versiyonu. Bu versiyonu sadece 9 kademeli otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle alabiliyorsunuz. Motorun gücü ve çekişi iyi. Bu sınıfta bu güçte bir otomobilden isteyebileceğiniz performansı size yeterli bir şekilde sunuyor. Şanzıman içinse ne yazık ki aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çünkü şanzımanın hem geçişleri sarsıntılı hem de bazen karar vermekte zorlandığı için sürüş konforunu, sürüş kalitesini biraz düşürüyor. Detay vermek gerekirse kavrama kalkış esnasında biraz geç yaşandığı için siz D moduna alıp aracın gazına bastığınız zaman bir bekleme yaşanıyor. Ondan sonra kavrama olduktan sonra da sizi ani bir şekilde öne fırlatıyor. Benzer şekilde park manevrası yaparken de bu hareketten sonra tekrar geri vitese alıp gaza bastığınız zaman da yine kavrama geç yaşandığı için otomobil hafif öne kayıyor ve tekrar kavrama yaşandıktan sonra gene sert bir şekilde sizi geriye atıyor. Açıkçası bu kullandığım süre boyunca benim en hoşuma gitmeyen yönü oldu 500X'in. Yani sonuç olarak bu şanzımanın bu motorla çok uyumlu olmadığını düşünüyorum. Ayrıca 9. oran içinde şunu söylemem lazım. Normal hız limitleri içerisinde yani
En fazla saatte 120 km hızla giderken bile şanzımanın 8. oranı tercih ediyor olması, yani 9. oranı seçmiyor olması bana gerçekten bu şanzımanın niye 9 oranlı olduğunu düşündürdü. Süspansiyonlar sert ama rahatsız edici değil. Yol tutuş konusundaysa 500X'in iyi işler ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Direksiyonsa birçok Fiat modeline göre bence hem daha hızlı hem de daha hisli. Kullanmış olduğum araç 4 tekerlekten çekişli diye geçiyor ama normal şartlarda bu araç önden çekişli olarak ilerliyor. Yani her zaman olduğu gibi ön tekerleklerde bir kayıp yaşanırsa gücün belli bir kısmı arka aksa yönlendiriliyor ve o zamanlarda 4 tekerlekten çekişli olarak ilerleyebiliyor. 500X'te sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Bu vitesin arkasındaki düğme vasıtasıyla 3 farklı moddan birini seçebiliyorsunuz. Sport'u seçtiğiniz zaman motor ve direksiyon daha keskin tepkiler vermeye başlıyor ve bu esnada da sürekli 4 tekerlekten çekişli olarak ilerliyorsunuz. 500X'in yalıtımı ise bence biraz zayıf. Özellikle yüksek hızlarda otoyolda giderken hem yol hem de rüzgar sesi kabinde hissedilir şekilde duyuluyor. Yakıt tüketimi konusunda da bu motor ve şanzımanla 500X'in çok ekonomik olabileceğini söyleyemem. Ben kullandığım süre boyunca 9.3 litrelik tüketim değeriyle gezdim. Ama biraz dikkat ettiğimi de söylemem lazım. Eğer biraz daha hızlı ve performanslı kullanmak isterseniz bu değer daha yukarılara rahat bir şekilde çıkabiliyor. Eğer sizin için ekonomi öncelikli bir kriterse o zaman 500X'in 1.6 litrelik multijet dizel motorlu versiyonunu düşünmek daha mantıklı olacaktır. Fiat 500X, güçlü benzinli motoru, otomatik şanzımanı ve 4 tekerlekten çekiş sistemi ile farklı olmayı başarıyor. Eğer siz Fiat 500 sempatizanıysanız fakat daha geniş ve daha kullanışlı bir modele ihtiyaç duyuyorsanız bence 500X'i mutlaka incelemelisiniz. Görüşmek üzere.